Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün 70-200 f2.8'in yeni versiyonu hakkında konuşacağız. Nikon geçtiğimiz gün efsane lensi olan 70-200 f2.8 VR2'nin yeni versiyonu duyurdu. Aslında son 3 aydır falan bekleniyordu bu lensi duyuracağı. Yıl sonunda duyuracağını düşünüyorduk. Biraz beklentilerden önce duyurulmuş oldu. Zaten mükemmel olan bir lensi yine ileri seviyede bir noktaya getirdiler. Benim 70-200 f2.8 VR2 modeli lensim var ve muhteşem bir lenstir. Daha önceki 85-135 70-200 lens karşılaştırmamda da söylediğim gibi en sevdiğim lenslerden biriydi zamanda bu portre çekmek için. Mükemmel bir lens, kesinlikle mükemmel. Optiği de harika. Yapım kalitesi muhteşem. Tank dedikleri bir lens bu. İnanılmaz bir lens. Nikon şu anda bütün teleobjektiflerini güncelliyor. O program içerisinde 70-200'ü de güncellediler. İki lens arasındaki farka bakacak olursak, birincisi çözünürlüğünü yükseltmişler. Yani daha keskin detaylar yakalayabiliyor olacak yeni 70-200 VR modeli lens. Ancak zaten çok keskin bir lensti. Ve MTF chartlarına bakacak olursanız bunu bir adım daha öteye götürmüşler. 70 mm'deki çözünürlüğündeki iyileşme 200 mm'ye göre daha az ama 200 mm'deyken çözünürlüğünü bayağı iyi bir seviyelere çıkarmışlar. Sanırım bu süper telefoto lenslerin seviyelerine gelmiş anladığım kadarıyla. Bu lensle ilgili en büyük şikayet lensin en yakın fokustayken odak uzaklığının değişmesiydi. Yani 200 mm zoom'a getirseniz bile lensi en yakın mesafeye fokusladığınız zaman lens 135 mm gibi davranıyordu. Anlaşılan o ki yeni lenste bunu düzeltmişler. Bunu temiz bir şekilde hiçbir yerde söylemiyor ama reprodüksiyon oranlarına baktığınız zaman bu lensin reprodüksiyon oranı 0.11 iken bunu yeni lenste 0.21'e çıkarmışlar. Yani 2 kat yükseltmişler reprodüksiyon oranını. Ve ilginç bir nokta var. Şimdi bu lens 140 santimetreye fokusluyor iken yeni versiyonu 110 santimetreye fokusluyor. Bundan dolayı bir reprodüksiyon oranında artış var. Ama %30 yaklaşmışız ama 2 katına çıkmış. %100 yükselmiş reprodüksiyon oranı. Demek ki 200 mm'deyken artık şey yapmıyor. Lens 135 mm gibi davranmıyor. Bunu düzeltmişler. Tony Northrup artık Nikon'a geçebilir sanırım. Video. Onun dışında ön elementini florin kaplama yapmışlar. Bu demek oluyor ki artık ön element su, çamur, yağ, parmak izi gibi şeylere karşı daha dayanıklı olacak. Yeni lens bu lensten 110 gram daha hafif. 1,5 kiloluk bir lens olduğunu düşünürseniz artık 100-150 gramlık bir değişiklik bile aslında işinize yarayacak bir değişiklik. İçerisinde fluorite lens elementleri var ve bu lens elementleri sayesinde ağırlığını azaltabilmişler. Lensin VR'ında da iyileştirmeler var. Bu lens 3,5 stop avantaj sağlarken VR açıldığı zaman yeni lens 4 stop avantaj sağlıyor. Bunun çok gözle görülebilir bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yeni sport seçeneğini de eklemişler yeni lense. Yeni lens üzerinde tıpkı Nikon'un diğer süper telefoto lenslerinde olduğu gibi hafıza butonları var 4 adet ve bu çok işe yarayan bir özellik. Özellikle spor fotoğrafçılığı yapan fotoğrafçılar için çok iyi bir özellik. Butonlar şu işe yarıyor. Daha önceden mesela atıyorum fokusu buton üzerinden yapabiliyorsunuz. Yani kamera üzerinden fokus yapmak yerine lens üzerindeki butona basarak fokus yapabiliyorsunuz. Ayrıca çeşitli fokus mesafelerini hafızaya alabiliyorsunuz. Atıyorum bir futbol maçında şut çeken futbolcuyu bir hafıza butonuna, atıyorum kaleciyi de ikinci bir hafıza butonuna alabiliyorsunuz ve çok hızlı bir şekilde iki fokus noktası arasında gidip gelebiliyorsunuz. Bu spor fotoğrafçıları için muhteşem bir özellik ve 200 f2 itibariyle bütün
lenslerinde olan bir özellik Nikon'un. Şimdi 70-200'e de getirmişler bunu. Onun dışında lensin fiyatında bir artış var. Yani lens $2.800. Şu anda bu lensi $2.100 alabiliyorsunuz. Ve $700 bir artış var. Nikon'un son dönemlerdeki lenslerin hepsi işte 105 mm'yi hatırlayın, f1.4 lensi $2.200'dı. Yeni 24-70 VR modeli $2.300'lardı. $2.000 üstü lens fiyatları görmeye alıştık artık bu dönemlerde. Bunun ekonomiyle birçok alakası var. Ama şöyle bir nokta var ki bu lens de çıktığı zaman aslında günümüz fiyatına uyarlarsanız enflasyonu dahil edip $2.600 falan çıkmış. Dolayısıyla zannettiğimizden daha az bir artış var. Yani $600-700 bir artış değil, $100 bir artıştan bahsediyoruz. Lens hemen önümüzdeki ay Kasım içerisinde satışa sunulacak. Bana sorarsanız bu muhteşem bir lens. 70-200 VR 2 modeli lens. Ve yeni çıkan lensle beraber fiyatı bir miktar daha düşecektir. $2.000'ın altına düşeceğini zannetmiyorum. Ben kesinlikle değişmem. Zaten mükemmel bir lens var elimde. Neden elimdeki 70-200'ü satıp azıcık bir fayda için yeni modelini alayım? Bana çok mantıklı gelmiyor. Ben bunu herhalde çocuğuma falan bırakacağım. Dediğim gibi çok mükemmel bir lenstir. Hiçbir problemi olmayan bir lens bence. O 135 mm meselesi de benim kesinlikle bozmayan bir şey. Zaten 36 megapiksellik bir kamera ile çekiyorum. Eğer 200 mm istiyorsam gider yaparım, crop ederim yani 200 mm'ye. Son günlerde moda olduğu gibi lensin diyaframı elektronik diyaframa dönüştürülmüş. Bu yeni yüksek hızlı makinelerde tabii ki de bir takım faydaları var. Diyaframın kontrolünün daha kesin olmasını sağlıyor. Yani her fotoğraf çektiğinizde ayarladığınız diyaframa gelmesini garanti ediyor elektronik diyafram. Ama eski model makinelerde kullanamıyor olacaksınız. Mesela benim bu lensi değiştirmemem için bir neden daha. Çünkü ben bu lensi Nikon F6'mda gayet rahat bir şekilde kullanabiliyorum VR ile beraber. Ama yeni model lens alacak olursam F6'da kullanabileceğim bir 70-200'üm olmayacak. Bunu satarsam tabii ki de. Tabii elektronik diyaframın başka avantajları da var. Yeni nesil kameralarda kamera body'si diyaframı ayarlayamıyor olsa bile elektronik diyaframlı lenslerin diyaframını videoda kontrol edebiliyor. Böyle bir avantajı var. Belki de uzun senedir Nikon'un makinelere power aperture koymamasının nedeni budur. Belki elektronik diyaframa geçmeyi planladığı için böyle bir yatırıma gitmemiştir. Evet, bugün çok hızlı bir video yapmak istedim. İlginçtir. Ben şu anda aslında arka planda Nikon'un Holy Trinity lenslerini incelediğim bir video yapıyordum. Bu videoyu çektiğim sırada bu lensin yeni versiyonu duyuruldu. Ve ben o videoda bu lensi de anlatıyordum. Evet, bugün Nikon'un yeni duyurduğu 70-200 f2.8e modeli lens hakkında konuştuk. Bu lensin yeni versiyonu hakkında. Sizin bu konu hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Siz lensinizi değişmeyi düşünür müsünüz? 70-200 sahibiyseniz eğer. 70-200 sahibi değilseniz eski versiyonunu mu? Yani şu anda eski olan, aslında 1-2 gün önce halen yeni olan bu versiyonu mu? Yoksa yeni elektronik diyaframlı versiyonu mu tercih edersiniz? Daha pahalı olsa bile. Bu konular hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Videomu lütfen likelayın, kanalıma üye olun ve videoyu paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.